Merhaba, çok istediniz artık YouTube'dayız. Kuantum Gerçekliği adı altında bir seri ile başlamak istiyorum. Birkaç bölüm boyunca devam edecek bu seride ilk olarak sizlere kuantum fiziğinin temel felsefesini anlatmak istiyorum. Varlığı sorgulayan fizik, maddeyi incelerken mikroskop altında tanımlanamayan bazı sorulara denk geldi. Bu sorulara cevap bulabilmek amacıyla 20. yüzyılın başlarında fizik kuantum evresine geçti. Kuantum fiziği bildiğiniz gibi parçacık fiziğidir ve atom altı dünyanın yani atom altı boyutun davranış yasasına yani mekaniğine göre aslında maddenin en küçük yapı taşı zannettiğimiz gibi katı, nesnel, sınırları olan atom değil, atom altı parçacıklardır. Bunlara kuantum fiziğinde kübitler denir ve kübitlerin en temel özelliği bilgi taşıyan zerreler olmaları. Kübitlerin bilgi taşıyan zerreler olduğunu bu birkaç hafta boyunca peş peşe gelecek tüm videolarda aklınızda mutlaka tutun. Çünkü anlatmak istediğimiz varlığı bize aslında deşifre eden temel bilgi budur. Yani varlık onu gördüğümüz veya onu algıladığımız şekliyle aslında maddesel temelli değil, data temelli. Yani kodlanmış bir gerçekliğe aslında seyirdeyiz. Bunun ne demek olduğunu birkaç hafta boyunca birçok farklı alandan sizlere anlatacağım. Fizikçi Heisenberg, kuantum fiziğinin matris mekaniğini, Erwin Schrödinger ise dalga mekaniğini ortaya koyarak kuantum kuramını oldukça güçlü bir zemine oturtmuştur. Kuantum mekaniği ile modern bilim, 20. yüzyılın fiziği artık şu soruyu kendisine sorar olmuştur. Deneyimlediğimiz evren, gördüğümüzü düşündüğümüz gerçeklik gerçekten var mı? Kuantum mekaniği gözlemlerinde dalga ve parçacıkların sürekli yer değiştirmesinin sezilmesinin ardından bilim insanları evrenin hiç de sanıldığı gibi sabit olmadığını, deterministik olmadığını, hatta gerçekliğin oldukça değişken olduğu fikrini kabul etmek zorunda kalmışlardır. Bu yeni fiziğe göre zaman artık geçmişten geleceğe akan, sabit, lineer bir olgu değildir, bükülebilen bir yanılsamadır ve gerçeklik olarak bildiğimizi sandığımız her şey aslında aklımızdaki gerçeklikten sürülmüştür. Niels Bohr, Kopenhag yorumu olarak da bilinen görüşünde bilimin bu anlamda gerçek dünya ile ilgili aslında söyleyebileceği çok da fazla şeyin olmadığını itiraf etmiştir. Ona göre bilim şu haliyle kuantum fiziğinden gelen verilerin ışığında dünya ile ilgili aslında sadece tahminlerde bulunabilir. Peki, hiç kendinize sordunuz mu? Kuantum fiziğinin verdiği verilere göre neden gerçeklik gözlemci yoksa yok? Yani neden biz gözlem yapmıyorsak bir gerçeklik yok? Gerçek dünya sandığımız sadece bir gözlem, sadece aslında farkındalığımız için kurgulanan bir deneyim alanı olabilir mi? Kuantum fiziğine göre gördüğümüzü düşündüğümüz evren olarak algıladığımız her şey aslında zaten kesinlikle gerçek evrenin yani hakiki alemin kendisi değil. O halde burası sadece bilincimize açılıyorsa ve bilinç ile deneyimleniyorsa bir bilinç projesi olabilir mi? Ya da mistik düşüncenin zaten yüzyıllardır söylediği gibi her şey kolektif bir alanda birlikte görülen bir rüya mı? Gözlemlediğimiz evren kuantum fiziğine göre aslında zaten arka planı ile sadece elektromanyetik, elektriksel iletiler. Biz kuantum fiziği ile evren sandığımız bu yanıltıcı, sahte sanal gerçekliğin acaba dijital parametrelerini keşfediyor olabilir miyiz? Şayet durum böyleyse
arkasından daha yıkıcı bir soru geliyor. Hazır olun. Eğer gerçeklik, kuantum fiziğinin tespit ettiği gibi tamamen elektriksel iletilerden oluşan sahte sanal bir gerçeklikse, peki soruyorum, hangi üstün medeniyet böyle bir teknolojiyi, böylesi mükemmel bir sanal gerçekliği inşa edebilir ki? Tekrar ediyorum, orijinal alem, hakiki evren bir simülasyon değildir. Biz zaten o gerçek alemi algılamıyoruz. Bizim burada algıladığımız şey gerçek dünyanın bir yanılsaması, bir sahte illüzyonu ve öyle anlaşılıyor ki tamamen tasarlanmış ve tamamen gerçek gibi. Kuantum fiziği ile keşfettiğimiz ışığın hızı, Planck sabiti ve gözlemci etkisi belki de bu rüya gerçekliğinin sadece işlemci detayları. Evrenin matematiksel doğası olması ve gerçekliğimizin de tamamen matematiksel satırlar üzerine yapılanması sizce de yeterince tuhaf değil mi? Bu konuyla ilgili sanıyorum 3. veya 4. hafta mutlaka çok detaylı bir video çekeceğim. Ama gerçekliğimizin matematiksel ve geometrik oluşu zaten yüzyıllardır bilinir. Pisagor'dan ve Platon'dan bu yana biliniyor ama bunun ne manaya geldiği ancak şu an bilimin geldiği noktada anlaşılabilir olmuştur. Çünkü ilk defa şimdi matematiksel olarak kodlanmış bir gerçekliğin yaratılabileceğini biliyoruz. Deneyimlediğimiz gerçeklik ne kadar gerçek? İşte yüzyıllardır tüm filozofların sorduğu o acayip soru. Biliyorum çok acayip görünüyor bu soru ama şüphe götürmez bir şekilde bizim adına gerçeklik dediğimiz her şey aslında bedenimize ait duyularımızın ürettiği algısal bir üründür. Algılarımız da şüphe götürmez bir şekilde sınırlı ve yanıltıcıdır zaten. Biz gerçekliğimiz sandığımız her şey aslında ünlü fizikçi John Wheeler'a göre bilgiden doğar. Yani gördüğümüz veya sorguladığımız, gözlem yaptığımız alanda o an var olurlar. Bu ifade o kadar önemli ki, çok önemli bir fizikçidir John Wheeler ve aslında varlığın daim olmadığını, o an var olduğunu, yani gözlemcinin devreye girmesiyle birlikte her şeyin anda var olduğunu tespit etmiştir. Buna da fizikte bilgi kuramı denir zaten. Bu fenomenler Wheeler'a göre bir soru soranın gözünde o an var olurlar. Wheeler'ın ünlü ifadesini kullanacak olursak, her şey, gördüğümüzü düşündüğümüz her şey byte'lardan doğar. Byte'lar neydi? Az önce programı açarken bahsettiğim qubitler, yani data taşıyan zerreler. Dolayısıyla der Wheeler, bilgi yalnızca fizik yasalarına dahil olduğu için değil, aynı zamanda gözlemlenebilir her şeyin temeli olduğu için de aslında fizikseldir. Soyut güçler ve enerjiler de işte bu şekilde gözlemlenebilir ve ölçülebilir hale gelir. Gerçeklik dediğimiz her şey aslında son tahlilde evet hayır sorularının sorulmasından ve beynimize ait nörofizyolojik ekipmanlar tarafından uyarılan yanıtların kaydedilmesinden doğar. Kısacası fiziksel olan her şey bilgi kuramı temellidir. İşte gerçekliğimizin bilgi byte'larından meydana gelmesi, deneyimlediğimiz evrenin data temelli olduğunu açıklamak için yeterlidir. Gerçekliğimizi oluşturan şeylerin data olması ise aslında deneyimlediğimiz her şeyin sanal bir gerçeklik olma ihtimalini oldukça yükseltmektedir. Günümüzde fütürist Elon Musk'tan birçok farklı daldaki akademik çevreye kadar hiç de azımsanmayacak kadar önemli akademik bir kitle, gerçekliğimizin sanal bir gerçeklik olabileceği ihtimali üzerine çok ciddi tartışmalara başlamışlardır. Bence kendinizi en olasılık dışı gördüğünüz ihtimalleri hazırlayın çünkü gerçek olarak zannettiğiniz hiçbir şey düşündüğünüz gibi olmayabilir.
Deneyimlediğimiz her şeyin ileri düzey bir teknolojinin tasarımı, yani sanal bir gerçekliğin yansıması olabileceğinden hiç şüphe duydunuz mu? Peki ya hayatınızın herhangi bir evresinde her şeyin aslında bir rüyada gibi olduğunu hiç hissetmediniz mi? Temelde bu iki kavram farklı gibi görünse de aslında sanal gerçeklik ve rüya aynı parametreler ile gelişir. Biliyorum, bu sorular oldukça sarsıcı ve kuantum fiziğinin ilerlemesiyle birlikte artık sadece bilim kurgunun değil, filozofların, fizikçilerin ve teknoloji öncülerinin de aklını kurcalıyor. Simülasyon hipotezi, gerçekliğimizin tamamen bir illüzyon olabileceğini fikrini ileri sürer ve bu teori Oxfordlu filozof Bostrom'un 2003 yılında yayımlanan bilimsel bir makalesi ile dünyaya duyurulmuştur. Ancak gerçeklik ve illüzyon kavramlarına ait bu tartışmalar aslında çok daha eskilere dayanır. İlk olarak kayıtta Platon'un mağara alegorisinde görüyoruz bu tartışmayı. Bilim, bilişim teknolojisi, yapay zeka ve kuantum fiziği alanlarında ilerledikçe bu ve benzer soruların cevapları çözüleceğine aslında şaşırtıcı bir şekilde gitgide çok daha sarsıcı ve karmaşık sorular doğmakta. Bilimsel gözlemlerden gelen veriler sonrası artık günümüzde gerçeklik belki de hiç olmadığı kadar sorgulanır oldu. Hazır mısınız? Gerçekliğin bir illüzyon ama belki de tasarlanmış bir illüzyon olduğu fikri aslında modern bilime değil, binlerce yıl öncesine, felsefeye aittir. Antik dönemin önemli filozofu Platon, Devlet adlı eserinde yazdığı bir alegori ile gerçeği algılama şeklimizi sormuştur. Platon bu alegoride temel olarak gerçeklik algımızın zaten sınırlı olduğunu anlatır. Bizim gerçek diye tanımladığımız şeyin bir illüzyon olduğunu ima eden Platon, bu felsefi yaklaşımı ile aslında bugünkü sanal gerçeklik teorisinin temelinde yatan görüşü ilk kez kaleme almıştır. Onu takip eden yine 17. yüzyılın önemli bir düşünürü olan René Descartes, benzer bir soruyu farklı bir bağlamda ele almış ve sonuç olarak düşünüyorum, o halde varım ile özetlediği felsefesinde kendi bilincimizin dışındaki gerçekliğin varlığından asla emin olamayacağımızı, emin olabileceğimiz tek şeyin sadece kendi bilincimiz olduğu sonucuna ulaşmıştır. Descartes'e göre insanın tüm duyuları, tüm algıları aslında bir dış güç tarafından manipüle ediliyor olabilir. Ama şöyle der Descartes, eğer ben hala bu durumdan şüphe edebiliyorsam, o halde ben mutlaka varım. Simülasyon teorisinin temelinde yatan bu yaklaşım gerçekten de doğrudur, çünkü gerçekten de sınırlı ve manipüle edilen algılarımız var. Ama bilincimiz yine de bu gerçekliğin merkezinde. O halde ben gerçekten varım. Modern zamanların çok önemli bir düşünürü olan Nick Bostrom'a göre bizden üstün veya belki de bizim kendi geleceğimiz olan gelişmiş bir insanlık mutlaka kendi hatalarını görmek ve onları yenilememek adına geçmişine ait simülasyonlar yaratacaktır der ve şöyle devam eder. Bu durumda bizlerin geçmişe ait böyle bir sanal gerçeklikte olma ihtimalimiz, gerçek bir gerçeklikte olma ihtimalimizden çok daha yüksektir. Deneyimlediğimiz bu dünyanın sanal bir illüzyon olabileceğini destekleyen bilimsel argümanların en önemli kanıtları ise elbette ki kuantum fiziğinden geliyor. Çünkü kuantum mekaniğinde ilerledikçe gördük ki aslında deneyimlediğimiz gerçekliğin dijital yapılara oldukça derin benzerlikleri var. Kuantum mekaniği, gerçekliğimizin yapı taşı olan parçacıkların adeta pikseller gibi davranışlar sergilediğini keşfedeli aslında 100 yılı da geçti. Planck ölçeği, gerçekliğimizin temel bir çözünürlüğü gibi davranır ki
Bu da gerçekliğimizin yapılanmasının dijital sistemlere olan benzerliğini ciddi şekilde ima eder. Kuantum mekaniği ve gözlemci etkisi, sanal bir gerçekliğe dair şüphelerin doğmasına sebep olan belki de en önemli fenomenlerdir. Çünkü bu duruma göre gözlemci gözleme geçene kadar gerçeklik zaten yoktur, belirsizdir. Çift yarık deneyi ile ispatlanan bu durum, yani gözlemci dışı belirsizlik, aslında bir nevi sistemin işlem gücü tasarrufu olarak kabul edilir. Yani sanal bir gerçekliğin içinde sadece gözlemlenme olayı işlenerek geri kalan boş tutularak sistem enerjisi muhafaza edilir. Deneyimlediğimiz, tecrübe ettiğimiz, içinde gelişerek tekamül ettiğimiz bu dünyanın sanal veya fiziksel bir dünya olup olmadığı ne kadar önemli ki zaten. Sanal gerçeklik hipotezine karşı çıkan bazı görüşlerin en temel argümanı, sanal bir gerçeklik hipotezini kanıtlayacak fiziksel gerçekliğin bulunamayışı. Doğru, sanal bir gerçeklik içinde miyiz, değil miyiz bunu kanıtlayacak fiziksel bulgular gerçekten de yok. Ama ne tuhaf ki kuantum fiziği de aynı sorudan yola çıktı zaten. Kuantum teorisyenleri diyor ki, madem ki burası gerçek dünya, madem ki burası gerçeklik, o halde neden bu gerçekliğe ait fiziksel bulgular yok ki? Bu durumda kuantum mekaniğinin eriştiği bu bilgiler aslında gerçekliğin sanal dokusunu keşfetmek olarak kabul edilebilir mi? Bilimsel teoriler evet gözlemlenebilir olmalı, test edilebilir olmalı, doğru. Ama tam da bu noktada zaten kuantum fiziği şok etmiyor mu? Çünkü kuantum mekaniği defalarca, binlerce defa gözlemlendi. Parçacıklar binlerce defa laboratuvar şartlarında test edildi ve sonunda ilk kez bilim, gerçekliğin fiziksel olmadığını itiraf etmek zorunda kaldı. Tıpkı sanal gerçeklik hipotezini kanıtlayacak fiziksel bulguların olmadığı gibi bu dünyanın gerçek olduğuna dair elimizde hiçbir fiziksel bulgu yoktur. Karşıt görüşlerin bir kısmı evren ölçeğinde bir simülasyon yaratmanın imkansızlığını savunur. Bunun için gerekli enerji kaynağının olmadığını söyler ki ben de onları bu konuda haklı buluyorum ama zaten benim kişisel görüşüme göre orijinal evren, hakiki evren bir simülasyon zaten değil. Biz evren olduğunu sandığımız gerçekliğimizin bir sanal gerçeklik, bir illüzyon olduğunun farkında değiliz. Bana göre tüm deneyimlediğimiz hayat tıpkı bir rüya gibi bir illüzyon. Eğer siz bellek sistemlerinizin sanal bir gerçekliği nasıl yaratabileceğine dair bilgiye sahip değilseniz bu fikir şu an size inanılmaz gelebilir. Ama tüm bilinmezlere rağmen kesin olarak bilmeniz gereken bir şey varsa o da şu ki, kuantum fiziği bize şunu ispatladı. Bizler orijinal evreni, yani hakiki alemi asla algılamıyoruz. Orijinal evrenin, yani hakiki alemin algoritmaları kullanılarak simüle edilmiş matematiksel temelli bir yansımasını algılıyoruz. Evren ölçeğinde bir simülasyonu yaratmaya zaten gerek yok ki ve bunun cevabı çok eskilerden, yüzyıllar ötesinden geliyor. Çünkü diyor ki İslam'ın peygamberi Hazreti Muhammed, insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Belki de bu sanal, bu rüya gerçeklik bize çok derin bir uykuda ve rüya formunda izletiliyor. Ne diyordu Hazreti Mevlana? Burası bir rüya ve sadece uyuyanlar burayı gerçek kabul eder. Ve sonrasında tıpkı şafağın doğuşu gibi ölüm gelir ve sen tasa olarak gördüğün her şeye gülerek uyanırsın. Biliyorum, çoğunluk bunları daima inkar edecek. Çünkü gerçekler insanların çoğunu daima korkutur. İnsanların çoğunluğu için gerçek,
yalan da olsa, eğer onları rahat hissettiriyorsa, onları güvenli hissettiriyorsa makbul kabul edilir. Siz de benim gibi sorgulayan taraftaysanız ve bu içeriklerin de devamının gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Kanalın yükselmesi için çok faydalı olan beğeni ve mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkür ediyor. Önümüzdeki hafta devamında buluşmayı diliyorum. Bu arada son bir söz bırakmak istiyorum buraya. Yorumlarınızı biz ekip olarak değerlendirmeye karar verdik. Yani bu videoların altına yazacağınız yorum ve sorularla akışı belirleyeceğiz. Yani çokça gelen ve konularımızın dahilinde olan mantıklı soruları ben toparlayacağım ve onlar hakkında her 3-4 haftada bir sizden gelen sorular başlığı altında bir içerik hazırlamayı düşünüyorum. O yüzden yorumlardan lütfen mahrum bırakmayın bizleri.